Uzun yıllar boyunca Grand Prix motosiklet yarışları denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden biri Laponya'ydı. Dünya şampiyonlukları, teknolojik yenilikler ve fabrikaların pistlerde kurduğu üstünlük, rakiplerin ulaşmakta zorlandığı bir seviyeye işaret ediyordu. Birçok genç yarışçı, kariyer planlarını bu markaların etrafında şekillendiriyordu. Fakat son yıllarda tablo sessizce değişmeye başladı. Bir zamanlar zirveyi paylaşan ekipler, artık galibiyet için olağanüstü çaba harcamak zorunda kalıyor. Buna karşılık, Avrupa merkezli üreticiler, giderek daha fazla söz sahibi hale geldi. Peki birkaç yıl içinde dengeler nasıl bu kadar değişti? Bu hikaye, yalnızca motosikletlerden değil, değişen düşünce biçimlerinden de bahsediyor. 2000'li yılların başında, yarış dünyasının teknik standartlarını büyük ölçüde uzak doğulu devler belirliyordu. Güvenilirlik, üretim kalitesi ve mühendislik disiplini rakiplerin önüne geçmelerini sağladı. Fabrikalar, yalnızca pist için değil yol motosikletleri için de geliştirdikleri teknolojileri yarış ortamında test ediyordu. Bu yaklaşım yıllarca işe yaradı. Şampiyonluklar geldi, rekorlar kırıldı ve güçlü bir kültür oluştu. O dönemde Avrupa'daki birçok proje, bütçe ve organizasyon açısından aynı seviyeye ulaşamıyordu. Fakat sporun doğasında değişim vardır. Bir noktadan sonra mevcut başarıyı korumak, zirveye çıkmaktan daha zor hale gelir. Bu derin analizlere geçmeden önce bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. İtalya ve Avusturya merkezli üreticiler, oyunun kurallarını farklı okumaya başladı. Geleneksel yöntemlere bağlı kalmak yerine, daha sert geliştirme programları uyguladılar. Pistte elde edilen veriler, çok daha hızlı değerlendirildi. Karar alma süreçleri kısaldı. Yeni parçalar, yarış hafta sonlarına daha çabuk ulaştı. Bu esneklik önemli avantajlar yarattı. Mühendisler, başarısız olmaktan korkmadan yeni çözümler denemeye başladı. Sonuç olarak, birkaç yıl içinde performans farkı kapanmakla kalmadı, yön değiştirdi. Bir zamanlar takip eden tarafta bulunan ekipler, artık referans noktası haline geliyordu. Günümüzde, kırmızı motosikletlerin elde ettiği başarı, tesadüf değil. Bu yükselişin arkasında uzun vadeli bir plan bulunuyor. Fabrika takımıyla uydu ekipleri arasındaki ilişki yeniden tanımlandı. Pistlerde çok sayıda motosikletin bulunması, veri havuzunu büyüttü. Her yarış hafta sonu, binlerce ek bilgi toplandı. Bu bilgiler doğrudan geliştirme sürecine aktarıldı. Böylece, küçük avantajlar zamanla büyük farklara dönüştü. Rakipler bir sorunu anlamaya çalışırken, İtalyan üretici bir sonraki adımı planlamaya başlamıştı. Bugünkü üstünlük yalnızca motor gücünden değil, kurulan sistemin verimliliğinden kaynaklanıyor. Bir başka dikkat çekici hikaye ise, Noal merkezli markanın yükselişi oldu. Uzun süre dışarıdan bakıldığında, orta sıraların takımı gibi görünen yapı, sabırlı bir gelişim programı yürüttü. Her sezon, küçük fakat etkili ilerlemeler kaydedildi. Zamanla, yarış kazanan ve podyum mücadelesi veren bir organizasyona dönüştü. En önemli özelliklerinden biri, hızlı karar alabilmesiydi. Büyük şirketlerde görülen bürokratik engeller, burada daha az hissediliyordu. Bu durum, mühendislerin yeni fikirleri daha rahat uygulamasını sağladı. Sonuçta, giritteki güç dengesi değişirken, önemli aktörlerden biri haline geldi. Avusturya merkezli yapı, rakiplerinden farklı bir strateji izledi. Yarış programına büyük yatırım yapıldı ve genç yeteneklere geniş fırsatlar sunuldu. Alt kategorilerden gelen sporcular, sistemli biçimde yetiştirildi. Bu yaklaşım, yalnızca bugünü değil, geleceği de hedefliyordu. Pist üzerindeki sonuçlar, her zaman beklendiği kadar istikrarlı olmasa da, marka kısa sürede ciddi bir rakibe dönüştü. En önemli kazanım, mücadele kültürünün oluşmasıydı. Gelişim süreci devam ederken, birçok takım artık onları dışarıdan izleyen bir proje olarak değil, gerçek bir tehdit olarak görmeye başladı. Asıl kırılma noktası,
teknoloji yarışında yaşandı. Aerodinamik parçalar, veri analizi ve geliştirme hızı yeni dönemin belirleyici unsurları haline geldi. Geleneksel mühendislik anlayışı artık tek başına yeterli olmuyordu. Bazı fabrikalar daha temkinli hareket ederken, rakipleri çok daha cesur adımlar attı. Bu fark, ilk bakışta küçük görünse de, sezonlar ilerledikçe büyüdü. Birkaç saliselik avantajlar, zamanla yarış sonuçlarını değiştirmeye başladı. Sonunda kronometreler, geçmişteki başarıların bugünkü rekabet için garanti oluşturmadığını göstermiş oldu. Bir motosiklet istenilen seviyeye ulaşamadığında, bunun yükünü ilk hisseden kişiler, sele üzerindeki sporcular olur. Taraftarlar, çoğu zaman sonucu doğrudan pilota bağlar. Oysa modern Grand Prix yarışlarında, teknik paket her zamankinden daha önemli hale gelmiş durumda. En yetenekli isimler bile, belirli sınırların dışına çıkamıyor. Bu nedenle, bazı şampiyonlar kariyerlerinin en zor dönemlerini yaşadı. Geçmiş başarılar ortadan kaybolmadı, değişen şey rekabet ortamıydı. Pist üzerindeki mücadele, yalnızca bireysel beceriyle açıklanamayacak kadar karmaşık bir yapıya dönüştü. Tarih gösteriyor ki, motor sporlarında hiçbir üstünlük sonsuza kadar sürmez. Dün yenilmez görünen ekipler, bugün zorlanabiliyor, geride kalanlar ise birkaç yıl içinde zirveye çıkabiliyor. Bu nedenle, mevcut tabloyu kalıcı bir kader olarak görmek doğru olmaz. Yeni projeler, farklı motor konseptleri ve değişen kurallar dengeleri yeniden şekillendirebilir. Özellikle önümüzdeki yıllarda yürürlüğe gelebilecek düzenlemeler, birçok hesaplamayı sıfırdan başlatacak. Asıl soru, geri dönüşün olup olmayacağı değil, bunun ne kadar sürede gerçekleşeceği. Bu hikayeye, yalnızca galibiyet sayıları üzerinden bakmak eksik olur. Ortada bir çöküşten çok, sporun evrim geçirmesi var. Uzun süre başarı getiren yöntemler, yeni dönemde aynı sonucu vermeyebiliyor. Avrupa merkezli projeler, değişime daha hızlı uyum sağladı. Uzak doğulu üreticiler ise, alışık oldukları düzenin dışına çıkmakta zorlandı. Bugün görülen farkın temelinde, tam olarak bu yatıyor. Dolayısıyla mesele, yalnızca kimin kaybettiği değil. Asıl mesele, değişen oyuna kimin daha hızlı uyum sağlayabildiği. MotoGP'nin son yıllardaki en büyük dönüşümü de, işte bu noktada başladı. MotoGP'deki bu rüzgar, rekabetin yepyeni bir çağa evrildiğini kanıtlıyor. Japon üreticiler köklü geleneklerini, Avrupa'nın risk alan ve hızlı çözüm üreten vizyonuyla harmanlamak mecburiyetinde. Yarışın geleceği değişen kurallara, teknolojik sıçramalara ve veri odaklı stratejilere uyum sağlayanların elinde şekilleniyor. Pistlerdeki bu sert mücadelede asıl olan, elindeki teknolojiyi en akıllıca kullananların bayrağı devralması.